Şimdi özel bir röportajımız var. Önemli de bir konuğum var. Bugüne kadar televizyonlarda bu konuyla ilgili ben pek bir röportaj verdiğini görmedim. Ama yıllardır da kendisini çok çok yakından takip ediyorum. İş insanı Ekim Alptekin. Türk-Amerikan İş Konseyi eski başkanı ve Amerika'daki çeşitli Trump dönemindeki önemli davalarda da adı geçen bir isim. İlk kez konuşmayı kabul etti ve yayınımıza katılıyor. Ekim Bey merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz. Merhabalar Cüneyt Bey, hoş bulduk. Ne var ne yok, iyi misiniz görüşmeyeli? Gayet iyiyim, teşekkür ederim. İlgiyle yayınınızı izliyordum. Çok teşekkür ederim. Ekim Bey, siz ne iş yapıyorsunuz? Bilmeyenlere nasıl anlatırsınız kendinizi? Ben havacılık ve savunmada belli bir başarı elde ettikten sonra inşaat şirketi kurdum. İstanbul'da ağırlıklı kendi arsalarım üzerinde inşaatlarım var. Yani bu alanlarda faaliyet gösteriyorum ticari olarak. Amerika'da ve Hollanda'da iş şirketleriniz var mı kurduğunuz, çalıştığınız, hala faaliyette olan ya da daha önce kurduğunuz? İlk kurduğum şirket benim. Hollanda'da 2005 yıllarında, 2006 yıllarında kurduğum bir danışmanlık şirketi. O dönem Türkiye muazzam bir kalkınma yaşıyordu. Ciddi bir ilgi vardı Türkiye yatırımcılar nezdinde. Ben de gurbetçi bir psikolojiyle hem Türkiye'de ne olup bittiğini çok dikkatle takip ediyordum. Ayrıca da bir ticari girişim ruhu gelişmişti bende. Yani para kazanmak istiyordum. Bu iki isteğimi bir şirket, Innova BV diye bir şirket kurdum. Yatırımcıları Türkiye'ye çekmeye çalıştım. Hollanda'da mı yaşıyordunuz o dönem? Neden Hollanda'da kurdunuz? O dönem Hollanda'da yaşıyordum. Doğrudur. Türkiye'ye çok sık gelip gidiyordum. Türkiye'de yaşamanın imkanlarını yani araştırıyordum. Bir şekilde Türkiye'ye dönmek istiyordum. Ve bu şirkette biraz buna vesile oldu. Birçok kurumsal şirkete danışmanlık yaptım. Orada belli bir başarı elde ettikten sonra Türkiye'de bir savunma ve güvenlik teknolojileri pazarlayan bir şirket kurdum. O da yine belli bir büyüme elde ettikten sonra havacılık çok merak duyuyordum. Bir küçük iş jeti Eclipse diye belki duymuşsunuzdur. Onun temsil haklarını aldım bu bölgede. O fabrika 2009'da iflas ettikten sonra bir grup yatırımcıyla fabrikayı satın aldık. Sonra fabrikayı Sikorsky'ye sattık. Oradan elde ettiğim sermayeyle inşaata giriş yaptım Türkiye'de. Evet. Böyle bir ticari hikayem var. Amerika ile geçmişiniz ne? Amerika'da mı okudunuz, çalıştınız mı? Ben bütün eğitim kariyerimi Hollanda'da geçirdim. 2001'de mezun olduktan sonra kısa bir süre Hollanda Meclisi'nde staj yaptım. Ve Amerikan Temsiller Meclisi'nde, Dış İlişkiler Komitesi'nde Irak Savaşı ile ilgili bir kadro açıldı. Bir yıllık işte fellowship dediğimiz bir nevi araştırma görevlisi kadrosu. Oraya başvurdum. Türkçe biliyor olmak bir avantajdı. Türkiye'den bir cephe açılacağı düşünülüyordu Irak Savaşı ile ilgili. Tabii 1 Mart tezkeresi geçmeyince bu cephe açılmadı. Ancak böyle bir beklenti vardı. Türkiye'yi iyi bilen uzmanlara ihtiyaç vardı ve o dönem bir yıl Washington'da yaşadım. Yani 2002 sonu ve 2003'te. Tabii sonra bu çuval geçirme olayları olunca benim de bazı bilgileri ülkeme sızdırabilme endişemden dolayı kadromu biraz erken kapatıp oradan tekrar ayrıldım, Hollanda'ya döndüm. Peki sonra... Yani yıllık bir tecrübem var. Şimdi özellikle 15 Temmuz sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kimi görüşmelerde, kimi haberlerde sizin adınızı görmeye başladık. Siz Amerika Birleşik Devletleri'nde ne yapmaya başladınız? Bir lobi faaliyeti mi yapmaya başladınız? Lobicilik mi yaptınız? Ben dediğim gibi her zaman ortalamanın üstünde bir toplumsal konulara merak duyan biriydim. Yani gündemi çok yakın takip eden biriydim. Bir yandan iş hayatında bir şeyler yaparken, faaliyet gösterirken işte STK iş adamlarının kurduğu STK'lar üzerinden de toplumsal olaylara merakımı bir şekilde kurcalıyordum, ilgileniyordum bu konularla. Bir noktada bu beni TAİK Başkanlığı'na sürükledi. Türkiye-ABD İş Konseyi bu ikili ilişkilerde kurulan ilk iş konseyi. TAİK çatısı altında faaliyet gösteriyor. Mustafa Koç gibi isimler TAİK'in başkanlığını yaptı. Yani Türkiye-ABD ikili ilişkisi sadece bu iki ülke için önemli değil, bölge için de önemli. Yani bu bölgedeki istikrar ve barış için önemli bir ilişki.
Biz her ne kadar ticari boyutuyla ilgileniyor olsak da TAİK olarak bir yandan YPG'ye destek gibi, işte Fethullah Gülen'in iade edilmemesi gibi konular tabii ticarete de bir gölge vuruyordu. Böyle bir dönemde TAİK başkanlığı yaptı. Peki ve tabii darbe girişimi olunca evet. girişimi olunca böyle bir misyonu üstlenmişken bir şey yapma ihtiyacı hissettik. Şimdi birçok kişi soruyor, yabancı gazeteciler de soruyor. Siz bir birey olarak neden cebinizden para harcayarak böyle bir işe giriştiniz? Yani hatta savcının iddiası da işte Türkiye Cumhuriyeti adına bir gizli dakika, oraya ajan geleceğim. olarak. Bir saniye. Dur, orası şimdi bilmeyenler için, konuyu bilmeyenler için çok yabancı bir şey. Pek çok ben biliyorum da bilmeyenler olabilir. Sonuçta siz bir lobicilik faaliyetinde bulundunuz mu? Yani çünkü Türkiye-Amerikan İş Konseyi Başkanlığı bir iş, bir başka şapka. Lobi yapmak, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ayrı bir iş. Ayrı kuralları var, ayrı ilişkileri var, ayrı bir deklarasyonu gerekiyor. Siz lobicilik yaptınız mı Amerika Birleşik Devletleri'nde? Yani yaptık elbette. Zaten işimiz bu. Yani DEIK'in sloganı ticari diplomasi. Yani biz bir anlamda ticari diplomasi yapıyoruz. Yani ülkemizin birçok politik alanında haklılığını savunuyoruz. Yani biz bu nedenle varız. Yoksa öyle bir kurumun Türkiye'ye faydası ne olabilir ki? Biz birçok alanda Türkiye'nin haklılığını görüp yanlış hatalı algılardan dolayı ilişkinin sıkıntıya girdiğini gözlemlediğimiz anda bunu düzeltmeye çalışıyoruz. Yani bu anlamda da tabii lobicilik yapıyoruz. Kongreye gidiyoruz. Bazı milletvekilleriyle ilişki geliştiriyoruz. Onların önem verdiği, onların önceliklerini araştırıyoruz. O önceliklere göre kendimiz bir söylem geliştiriyoruz. Yani Türkiye'deki söylemle Amerikan karar vericilerini ikna edemediğimizi biz etüt ettik. Yani böyle bir imkan maalesef yok. Bir de Amerika'da bir lobi sistemi var. Yani orada oyunu kuralına göre oynamak zorundasınız. Yani oraya gidip Türkiye söylemleriyle Amerikan karar vericilerini ikna edemediğimizi gördük, gözlemledik. Bu nedenle o sistem içinde çalışmış. Evet. Daha sonra emekli olmuş kişiler üzerinden, yani işte bunlar lobi şirketi olabilir, PR şirketi olabilir. Bu haklılığımızı savunuyoruz. Yani bugün de iş konusunda yaptığı şey bu. Bunlardan biri de Michael Flynn'di. Donald Trump döneminin eski ulusal güvenlik danışmanı. Siz Flynn'in bir emekli olduktan sonra, eski bir asker bu. Emekli olduktan sonra bir Flynn Group diye bir şey kuruyorlar bunlar. Ve de siz bu grupla çalışmaya başlıyorsunuz anladığım kadarıyla. Para karşılığı. Yani diyorsunuz ki bizim tezlerimizi anlat. İşte yazı yaz. Başkanı anlat. Kongreye anlat mı diyorsunuz? Bu ilişki nasıl? Siz mi kurdunuz bu ilişkiyi bizzat? Yani Flynn bir ünlü bir kor olması dışında Obama döneminde Askeri İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı yapmış biri. Yani çok kritik bir dönemde. Ayrıca Trump o dönem başkan adayıydı. Seçilip seçilmeyeceği belli değildi ama ben şahsen seçilme ihtimalini görüyordum. Bunu da değişik ortamlarda dile getirdim, basın dahil. Ve Trump'ın da sağ kolu olarak, yine bir milli güvenlik danışmanı olarak, sağ kolu olarak görev yapıyordu. O nedenle Mike Flynn önemli bir şahsiyetti. Benim de havacılıktan tanıdığım, benim havacılık şirketimde başkan yardımcılığı yapmış arkadaşım Bijan Kiyan, Mike Flynn emekli olduktan sonra, yani Obama ile yolları ayırdıktan sonra kurduğu bir nevi araştırma şirketinde ortak idi. Darbe gecesi gerçekleşince Flynn'in bir konuşmasını, yani kampanya, başkanlık seçim kampanyası aslında çerçevesinde yaptığı bir konuşmayı dinledim. Ve korkunç bir konuşmaydı. Yani özetle Türkiye'de İslamcılara karşı laik ordu işte harekete geçti gibisinden son derece hatalı bir söylemle bir konuşma yaptı. Bunu görünce ben de Bijan'ı aradım tabii. Dedim ki bak, senin ortağın şöyle bir şey diyor. Bu adam önemli bir adam. Trump seçilirse çok kritik bir göreve gelecek. Böyle bir söylemde nasıl bulunabilir diye ve bir istişare başladı. Biz bazı bilgileri ilettikten sonra başka arkadaşlarıyla da istişare etmiş. Onun tanıdığı tabii Türkiye'yi yakından izleyen başka kişiler de varmış. Bu darbe girişiminin merkezi sinir sisteminin bu malum yapı olduğunu, FETÖ olduğunu anlayınca kendi hatasında bir farkına vardı ve bir diyalog başladı. Ben de hani ne yapabiliriz diye zaten
kendi kendime düşünüyordum. Neticede bir seferberlik ilan edilmişti. Yani şimdi insanlar, demin söylüyordum, soruyorlar sen bir birey olarak bu işe niye kalkıştın? Yani ülkeniz saldırı altındayken kolları sıvamak için asker olmanız gerekmiyor. Yani özellikle böyle bir misyon üstlendiyseniz STK Başkanı olarak, ya bu konuda bir şeyler yapmayı taahhüt ettiyseniz sizi seçen şirketlere, kamuoyuna, o zaman böyle bir ortamda tabii ki bir şey yapmanız gerekiyor. Ve ben dediğim gibi bizim burada geliştirdiğimiz söylemlerin Amerika'da satın alınmadığını gördüm. Bunu gözlemledim. Bu açıdan da Amerika'da kredibilitesi olan, bizden bağımsız bir etki alanı olan, araştırma kapasitesi olan kişilere bu FETÖ'nün ne olduğunu, gerçek yüzünü araştırtıp bunu Amerikan kamuoyuna anlatmasının faydalı olacağını düşündüm. Bu çerçevede de seçime çok az kalmıştı. Yani 4-5 ay falan vardı. 3-4 ay vardı. Çok kısa süreli bir anlaşma yaptım. Yani Hollanda'daki şirketim Flynn ve Bijan'ın araştırma şirketiyle Fethullah Gülen'in Amerika'daki faaliyetlerini araştırmak üzere bir anlaşma yaptı. Buradaki lobi boyutu aslında çok kısıtlıydı. Yani ödenen rakamın ne kadarı lobi için ödendi, ne kadarı PR için ödendi, ne kadarı araştırma için ödendi diye baktığınızda %90'ı araştırma için ödendi. Ne kadar ödendi? Başarılı da oldu. Aslında 600 bin dolara anlaştık. Nihayetinde bazı hizmetler verilmediği için bazı iadeler oldu. Yani toplamda doğru hatırlıyorsam yani 530 bin ödendi. Bunun 80 bini geri iade edildi. Yani 450 bin dolar ödenmiş oldu. Peki siz 530 bin doları kendi cebinizden mi veriyorsunuz böyle bir şey için? Evet. Evet. Yani bravo, çok benim hakkım... Pek çok iş adamının çünkü akla şu geliyor. Acaba siz bir aracı mısınız? Hani bir örtülü ödenekten sizin üzerinizden mi bu para aktarılıyor diye bir soru geliyor pek çok kişinin aklına. Yani şöyle, belki çok, yani rakama bir sıfır eklesek bu soruyu ben daha iyi anlarım. Ama benle ilgili Google'a girince özellikle FETÖ'cülerin bazı iddiaları var benle ilgili. İşte ne bileyim canım künefe çekti diye Yunan adasına uçak kaldırmışım filan. Bunları insanlar inanıyor ama vatan millet için Tayyip Başkanı iken, böyle bir misyonu üstlenmişken $500 000 böyle kritik bir iş için ayırabileceğimi nedense insanlar anlamlandıramıyorlar. Yani bu çok doğal bir şey. Birçok iş adamı önem verdiği toplumsal konulara bütçe ayırıyor. Yani mesela George Soros örneğine baktığımızda adam $100 milyonlarca harcıyor. Yani ben şimdi George Soros kadar zengin değilim ama $500 000. Flint Intel Group diye bir grup var. Buna $200 bin veriyorsunuz. Sonra da bu paranın %20'sini Hollanda'da kurduğunuz Innova şirketine oradan geri alıyorsunuz. Bu ne demek? Şimdi şöyle, bir kere parayı ben şahsi hesabımdan zaten yatırıyorum. Yani buradaki savcının iddiası benim bir şekilde buradan rüşvet alıyor olmam gibi bir iddiası var. Ama zaten o iddiayı hakim de kabul etmedi. Bijan beraat etti. Yani çünkü böyle bir şey olması için benim mesela şirketten ödediğim para şahsıma iade edilse hani belki bir anlamı olur. Bu trafiğin anlamı ne? Siz şimdi cebinizden bir tane Flynn'in şirketine $200 bin yolluyorsunuz. Sonra Hollanda'daki şirketinizden o şirkete danışmanlık ücreti $40 bin yolluyorsunuz ve o parayı geri alıyorsunuz. Niye 160 şöyle oluyor. Bu nasıl demin söylediğim gibi bunun lobi ve PR boyutu için $40 bin ayrılmıştı. Bu $40 bin o ilk ayda ne lobi faaliyeti geldi. Yani lobi dediğiniz nedir? Adam bana bir şey raporlaması lazım. Ben şu devlet kurumuna gittim. Orada bu konuyu anlattım demesi lazım. Ama daha yeni başlamışlardı. Biz hem kampanyanın yoğunluğu hem araştırmanın yeni başlaması nedeniyle bu ay lobicilik ve PR'a herhangi bir zaman ayıramadık. Bu konularda faaliyet göstermedik deyip bu parayı iade ettiler. Zaten ikinci ama bunu bir sefer yapmıyorlar. Ama iki sefer yaptılar bunu anladığım kadarıyla. Hayır doğru değil. İkinci sefer zaten 200 bin ödemiyorum ben. 185 ödüyorum. Yani PR bütçesini zaten ödemiyorum. Yine lobi yapılmadığı için lobi iade ediliyor. Üçüncü seferde zaten işte 155 milyar, rakamları tam şu anda hatırlamıyorum ama PR ve lobicilik için vakit ayrılmadığını kendileri teslim ettiği için baştan zaten o ödemeyi hiç yapmıyorum. Yani niye, yani şunu anlamıyorum. Niye sizin şirketiniz, yani siz cepten para yolluyorsunuz, sizin şirkete fatura kesiyorsunuz, geri alıyorsunuz. Niye sizin hesabınıza geri yollamıyorlar parayı?
O doğru bir soru. Ben şahsi hesabıma iade istedim oradan yatırdığım için. Ancak onlar şirketten bir fatura kesmeden biz bu ödemeyi yapamayız dediler. Yani benden fatura istediler. Yani ve anlaşmada Innovo ile Flynn Intel Group arasında olduğu için Innovo bize fatura kessin dediler. Yani ben de bunu artık çok üstelemedim. Yani zaten böyle bir iddianın daha sonra ortaya çıkacağını bilseydik, yani zaten öyle bir şey yapmazdık ya da farklı bir düzen kurardık. Yani bizim amacımız gizli bir şey yapmak olsaydı niye böyle bir para trafiği olsun ki? Yani sizin Ben de eski askeri ben de istihbarat teşkilatı başkanıyla benim gibi değişik kurumlarda çalışmış, geçmişte Interpol gibi yerlerde görev yapmış bir adam bunu gizlemeye çalışıyor olsa kendi şahsi hesabından kendi şirket hesabına böyle bir trafiğe, yani bu %100 meşru bir para trafiği olduğu için bunu yaptık. Nitekim hakim de savcının iddiasını satın almadı bu konuda. Ama yine de Michael Flynn özellikle sizin bu ilişkiye geçtiğiniz ve belki bu para trafiğinden sonra 180 derece söylemlerinde dönüş yaptı ve bir yazı yayınladı. Tam da Trump'ın başkan seçildiği gün, bu sefer de Fethullah Gülen'in neden iade edilmesi ve FETÖ'nün terör örgütü olduğu yönünde bir 180 derece değişmiş bir bakış açısıyla yazdı. Doğru mu bu? Aslında hatalı bir söylem bu. 180 derece değiştiği FETÖ konusunda zaten hiçbir yorum yapmamıştı. Yani bu adam FETÖ'nün ne olduğunu çok iyi bilmiyordu. Aslında biraz biliyordu ve sevmiyordu. Ancak bu darbenin merkezi sinir sistemini oluşturan FETÖ olduğunu bilmiyordu. Daha sonra o darbe gecesi bu açıklamayı nasıl yaptığını da size izah edeyim. Bana kendi anlattı. Dedi ki ben sahneye çıkmadan hemen önce cep telefonumdan, NATO tatbikatlarından tanıdığım Türk subayları aradı beni. Ve şöyle bir şey söylediler. Erdoğan artık gizli ajandasını, daha önce gizli olan ajandasını açıklamak üzere, uygulamak üzere NATO'dan da çıkma kararı alındı. Tüm NATO taraftarı subaylar da tutuklanmak üzere. Biz elimiz kolumuz bağlı, mecburuz, harekete geçtik diye bu adamı aramışlar. Bu da o şaşkınlık içinde sahneye çıkıp böyle bir hatalı söylemde bulunuyor. Daha sonra hani 180 derece döndü dediğiniz şey daha sonra ne olduğunu anlıyor. Fethullah Gülen gibi ve Fethullah Gülen'in Amerika'daki derneklerinin yani yaptıklarını, faaliyetlerini araştırınca bunların siyasi rakibi Hillary Clinton'la yakınlığını da öğreniyor. Yani onların sadece Hillary Clinton'ın başkanlık kampanyasına değil, Clinton Vakfı'na da, Clinton'a yakın milletvekillerinin seçim kampanyalarına yatırdığı paraları görüyor. Ve buradan da onlara karşı bir tavır edilmiş oluyor. Yani 180 derece dönmesi, 2 kuruş para verdiğinde bu adam döndü değil. Yani bu hayatın akışına gerçekten aykırı. Peki. Ayrıca o bahsettiğiniz yazıyı, evet, o bahsettiğiniz yazıyı ben onaylamadım. Yani o yazıyı ben istemedim. Nitekim o PR ödemelerinde hatırlarsanız geri aldım. Yani o yazıyı kendisi yazmak istedi. Hatta FETÖ'yle Müslüman kardeşleri aynı dediği orada öyle bir ifade var. Bunlar hani o neyse bu da o tarzında bir ifade var. Bu ifadenin de takdir edersiniz ki Türkiye hükümeti adına yazılmış bir yazıda bir yeri yok. Yani Türk hükümeti benim üzerimden böyle bir yazıyı sipariş etmiş olsa bu ifadeye şiddetle karşı çıkardı. Ama bu yazı basılmadan önce size geldi mi? 2 gün önce geldi. Ben de istişare ettim, bu ifadeye de itiraz ettim. Bijan'la görüştüm. Bijan da dedi ki generalle böyle bir hani kendi yazdığı yazıya müdahale etmek ayıp olur. Ben yorumlarını yine de ileteceğim ama kendisi yazmak istiyor. Yani teknik bir hata görüyorsanız hani tarihtir bilmem nedir bunu hani belirtin diye biz size yolladık. Sanırım bağlantı gitti. Yo ben dinliyorum sizi. Beni duyuyor musunuz? Evet. Peki Ekim Bey siz... Bu şekilde gelişti. Evet. Şimdi 19 Eylül 2016'ya dönelim. Siz New York'tasınız. Türkiye heyeti New York'a geldi. Berat Albayrak ve Mevlüt bağlantı biraz kötüleşti. Duyuyor musunuz beni şu anda? Sesim geliyor mu? Duyabiliyor musunuz? Geliyor şu an. Şu anda evet. Evet. 19 Eylül 2016. Türkiye heyeti yanılmıyorsam Birleşmiş Milletler'deki görüşmeler için New York'a çıkartma yapmış durumda. Ve siz 2 bakanla Berat Albayrak ve Mevlüt Çavuşoğlu'yla bir otel odasında Michael Flynn'le buluşuyorsunuz. Doğru mu buraya kadar?
Doğru. Ve burada Başkaları Fethullah Gülen'in Amerika'dan kaçırılıp Türkiye'ye getirilmesi konusunu konuşuyorsunuz. Doğru mu? Değil. Bu eski CIA başkanının bir iddiası. Yani, çünkü o sırada James Woolsey, yani eski CIA başkanı, bu görüşmenizin bir noktasında içeriye geliyor. Sizin böyle bir plan yaptığınızı konuştuğunu duyuyor ve sonra bunun yanlış olduğunu düşünüp gidip yeminli ifade veriyor FBI'ya. Sizin böyle bir soruşturma yaptığınızdan ve o yeminli yüzden de ifade vermiyor. Peki ifade veriyor bu konuyla ilgili. Yeminsiz ifade veriyor ve bununla ilgili bir soruşturma açılıyor. O gün ne yaşandı odada? FBI ifadesini almıyor. Onu size anlatayım. Tersine bu adam bu görüşmeden 7 ay sonra... O gün o odada ne yaşandığını anlatır mısınız bize? Siz FETÖ'yü kaçırmayı planladınız o odada. Kim vardı başka odada? Siz tecrübeli bir gazetecisiniz. Yani 2 tane kabine üyesiyle, onların tanımadığı Amerikalılarla, eski CIA başkanıyla, böyle bir niyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletinin olsa bile bir iş adamının organize ettiği bir ortamda böyle bir şey sizce mümkün mü ya? Böyle bir şey konuşulur mu? Yani hayatın doğal akışına aykırı. Yani benim parasını ödediğim bir toplantı odasında 2 kabine üyesi çıkıp tanımadıkları Amerikalılarla Fethullah Gülen'i kaçırma planını konuşacaklar. Yani tamamıyla deli saçması bir iddia bu. Bu Woolsey toplantının tamamında oradaydı, sonradan girdiği falan doğru değil. Ve bunun baz istasyonundan telefonu ne zaman oraya girdi çıktı hepsi araştırılabiliyor. Zor bir şey değil. O nedenle de zaten bu görüşmeden 7 ay sonra gidip basına böyle bir açıklama yaptı. Daha önce niye yapmadı acaba? Ve bunu bir gazeteci sorduğunda siz peki otoritelere niye haber vermediniz? Madem böyle bir toplantıda bulundunuz, böyle bir şey konuşuldu. Yani Amerikan topraklarında illegal operasyon konuşuldu. Siz eski CIA başkanıysınız. Niye gidip otoritelere haber vermeniz deyince orada kıvırıyor. Diyor ki ya ben bir arkadaşıma söyledim. O Joe Biden'ı da tanıyordu falan, böyle saçma sapan. Yani bunu annem söylese, yani bir öğretmen ya da başka bir meslek tecrübesi olan biri söylese belki, ama eski CIA başkanı böyle bir şey duyuyorsa yani bunu herhalde bir telefonu açıp bir savcıyı araması lazım. Adalet Bakanlığı'nı araması lazım. FBI araması lazım. O gün siz otel odasında arıyordunuz. Yani CIA başkanıyla, Flynn'le, 2 bakan, siz, başka kim vardı o toplantı odasında? Başka kimse var mıydı? Bir tane daha devlet görevlisi vardı. 4 tane de Amerikalı vardı bu Flynn Intel grubunda. Bu Woolsey de Flynn Intel grubunun danışman komitesindeydi. Yani işte yönetim kurulu üyesi gibi bir şeydi fahri anlamda. O çerçevede oradaydı. Yani söylediği şey tamamıyla Trump'a zarar vermek için, Mike Flynn'e zarar vermek için. Çünkü Trump bunu danışmanlıktan çıkarmıştı. Orada farklı bir siyasi hedef vardı. Nitekim FBI'da bu adamın ifadesini alması gerekirdi. Madem bizi yargılıyor, oradan da bir yol yürüyebilirdi savcı. Yani madem böyle bir iddiası var, özellikle ifadesi alınmadı. Çünkü yalan söylemenin 5 yıllık bir suçu var, bir cezası var. Adamın yalan söylediği belgelenebileceği için özellikle ifadesi alınmadı. Peki siz ne konuştunuz o gün? Ne tartışıldı o odada? Benim ısrarım üzerine o 2 bakan oraya geldi. Bu ısrarı niye dikkate aldılar? Ben TAİK başkanıydım. Biz geleneksel olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde bir yatırım toplantısı organize ediyoruz TAİK olarak. Berat Bey, Mevlüt Bey bu toplantılara katılıyorlar görevleri gereği. Ve TAİK başkanı ısrar edince benim ısrarım da şu nedenleydi. Yani bu adamlar Trump'ın yakın ekibi, Trump seçilirse Türkiye konularında yetkili olacaklar. Bu adamlarla tanışmakta fayda var. Yani 1 saatinizi ayırırsanız çok sevinirim filan deyip ısrar ettim. Yani onların da bir kabahati yok. O nedenle o açıdan da çok üzülüyorum böyle bir algı oluştuğu için. Yani onlar şu yüzden mesela Dışişleri Bakanı anlaşılır ama Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı, ancak Berat Albayrak enerjiden sorumlu bir bakan. Mesela Berat Albayrak'ın güvenlikçilerle, eski kor generalle, eski CIA başkanıyla aynı masada ne iş var? Yani şimdi o darbeden hemen sonra bir süreçten bahsediyoruz. Yani Enerji Bakanı diyorsunuz ama neticede kabine üyesi, Cumhurbaşkanı'nın damadı ve Mevlüt Bey'in de bir çalışma arkadaşı. Kendisi de oradaydı. Neticede ben davet ettim, ısrar ettim. Yani anlamlı buldum. İleride Mike Flynn Enerji Bakanı da olabilirdi. Ya da o odada başka birisi enerjiyle ilgili bir yere gelebilirdi. Hazineden sorumlu bir göreve gelebilirdi. Nitekim Berat Bey de Hazine Bakanı oldu ondan sonra. Yani burada
Bu çok sizin de aslında bildiğiniz bir gelenek bu. Yani birçok devlet görevlisi birçok kişiyle ileride bir stratejik ilişki olabilir mantığıyla tanışır, görüşür ve o odada tamamıyla Türkiye'nin politika öncelikleri anlatıldı. Karşı tarafta Trump'ın vizyonunu anlattı. Her konuda da hemfikir olunmadı. Keşke ses kaydı olsaydı o görüşmenin. Biz hepimiz telefonlarımızla girdik. Yani zaten bakanları koruyan gizli servis görevlileri vardı. Yani öyle gizli bir ortamdaydı. Halka açık bir oteldeydik. Yani böyle bir şey konuşacak olsak herhalde daha gizli bir ortam ayarlayabilirdik diye düşünüyorum. Evet. Yani kesinlikle iki tarafı da utandıracak ya da illegal bir boyut olan hiçbir şey konuşulmadı. İlk ben duyduğumda bu CIA başkanının bu iddiasını, hatta yani şaka mı zannettim. Yani inanmadım iddianın gerçekliğine. Yani herhalde espri mi yaptı filan dedim. Çünkü CIA başkanının iddiası şuydu 7 ay sonra. Ben bir odaya girdim. Michael Flynn vardı. Türkiye'nin 2 bakanı vardı. Ve de orada Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Fethullah Gülen'in Türkiye'ye kaçırılması konuşuldu dedi. Bu da ardından çeşitli soruşturmalara neden oldu. Michael Flynn'in istifası ve yargılanmasına giden bir süreci açtı. Hatta siz de yanılmıyorsam düzeltirseniz sevinirim. Komplo kurmak, yabancı bir devlet adına kayıt dışı temsilcisi olarak hareket etmek de suçlandınız. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'na, FBI'ya da yalan beyanda bulunmakla suçlandınız sanırım. Bu davalar ne oldu? Devam ediyor mu? Birinci davada Bijan ben gıyabımda yargılama olmadığı için yargılanamıyorum Türkiye'de olduğum için. Ama Bijan benle aynı iddianamede suçlanıyor ve beraat etti. Savcılık bunu bir üst mahkemeye taşıdı bu kararı. Şimdi onun sonucunu önümüzdeki 2 ayda bekliyoruz. Siz var mısınız bu davada yani? Sizin de adınız geçiyor mu? Sizin durumunuz ne oldu? Geçiyor ama gıyabında yargılama olmadığı için Bijan tabii beraat etmesi, aynı delillerle, aynı suçlarla ilgili beraat etmesi benim davamı da güçlendiriyor. Benim haklılığımı bir anlamda ortaya koyuyor. Bu üst mahkemede bu kararı onaylarsa tabii benim davamda rahatlamış olacak. Muhtemelen savcılık iddianameyi geri çeker. Ama bozabilir de üst mahkeme. Aleyhinize bozabilir de. Bozarsa tekrar yargılama olacak. Evet. Tekrar yeni bir jüri seçilecek. Yabancı bir devlet adına kayıt dışı temsilci olarak hareket etmek. Yani burada şu kastediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde lobi faaliyetinde bulunduğunuz zaman bunu resmi olarak deklare etmek zorundasınız. Yanılmıyorsam bununla ilgili bir şey açıldı. Doğru. Bizim çok iyi bildiğimiz kanunlar. Yıllarca bu kanunlar çerçevesinde bir sürü iş yapmışım ben. Böyle bir kanunu ihlal etme niyetim niye olsun? Böyle bir niyetim olsa böyle bir sözleşmeyi niye imzalayayım? Yani bunu sözleşmesiz yapabiliriz. Niye resmi şirketler kullanılsın? Bir de biz kaydettirdik. Sadece FARA devlet adına, yabancı bir devlet adına lobi yaptığınızda gerekli olan bir mekanizma. FARA kaydı yapılmamıştı. Bu sorumluluk da benim değil müşteri olarak. Bu sorumluluk şirketin. Bu şirket yani Flynn ve Bijan'ın şirketi beni bir şirket olarak değerlendirdikleri için Lobbying Disclosure Act çerçevesinde bu sözleşmeyi gidip ilgili makamlara bildirdiler. Savcının daha sonra bir nevi yani 28 Şubat vari bir süreç yaşandı orada. Yani Trump'ın seçilmesini müesses nizam bir tren kazası olarak algıladığı için yani bu Trump'ı karşı kurulan bir oyun. Onun da peki yalan beyanda bulunmak, FBI'ye yalan beyanda bulunmakla da suçlandınız. Evet, Türkiye Cumhuriyeti ajanı mısınız siz dediler. Hayır dedim. Bu parayı siz mi ödediniz dediler. Evet dedim. İşte siz Fethullah Gülen'i kaçırmak üzere komplo kurdunuz mu? Hayır dedim. Yani yalan dedikleri bunlar. Yani ben cevap vermeme hakkımı da kullanmadım. Kullanabilirdim. Ama içimiz dışımız bir olduğu için, niyetimiz de iyi olduğu için, kendimizle ilgili bir şüphe duymadığımız için dürüstçe cevap verdik. Ama şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde aranıyor musunuz? Girebiliyor musunuz? Gidebiliyor musunuz Amerika Birleşik Devletleri'ne? Gidemiyorum tabii ki. Aranıyorum ve 35 yılla yargılanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti lehine gizli ajanlık yapmak gibi saçma sapan bir iddiadan dolayı. Yani kendileri burada bir papaz bir şeyle suçlandığında Türkiye ekonomisini çökertmek, ülkeyi yakmakla filan tehdit ediyorlar. Ama TAİK Başkanı orada meşru bir lobicilik yaptığında hani iş buraya kadar gidebiliyor. Yani orada seri katil bile 35 yılla yargılanmıyor. Biz ne yapmış olabiliriz ki yani 35 yılla yargılanmak üzere. Yani Ekim burada Bey, açıkçası. Evet.
Buyurun. Sezgin Baran Korkmaz'ı tanıyor musunuz? TAİK'e siz mi getirdiniz Sezgin Baran Korkmaz'ı? Ben getirmedim. Baran Bey zaten yani bir noktada piyasada görünmeye başladığımız biriydi. TAİK üyesi olmak istedi. Benim başkanlığımda oldu. Yani biz bir istihbarat teşkilatı değiliz TAİK olarak. Yani Google'dur, açık kaynaklardan baktığımızda Baran Bey'le herhangi bir sorun görünmediği gibi Amerika'dan da yüklü miktarlarda sermaye getirip Türkiye'de itibarlı Biofarma gibi şirketleri satın aldığını tespit ettik ve üyeliğini kabul ettik. Nitekim kendisi de birçok organizasyonumuza sponsor oldu. İşte o sponsorluklar vesilesiyle bazı organizasyonlarda konuşmalar yaptı. Bu vesileyle tanışmış olduk. Orada da çok ciddi bir bilgi kirliliği var. İşte kendisi de buna biraz vesile oldu. Ya Ekim Alptekin'e yükselişimi borçluyum gibi. Ya ben kendisini 2015'te filan tanımışım yani. Doğru hatırlıyorsam. İşte TAİK Başkanı olduğum dönemde tanımışım. Yani ne yükselişini... Peki yani siz TAİK Başkanı olarak kendisi, çünkü bana seyretmişsinizdir, bu programa katıldı. İşte yanılmıyorsam 72 bin dolarlık bir sponsorluk şeyini hiç kimse vermezken, herkes korkarken kendisinin verdiğini söyledi. Doğru mu bu sponsorluk? Yani doğru değil. Başka sponsorlar da vardı. Başka sponsorlar da vardı ama siz de biliyorsunuz ki STK'lar sürekli organizasyon yapan, bizim gibi çok yoğun çalışan bu tarz kuruluşlar sürekli bir sponsor arayışı içindeler. Ve Baran Bey'in bu konuda yani eli rahattı diyeyim. Yani sponsorluk istediğimizde sponsor oluyordu. Bu doğru. Ama başka sponsor yoktu, kimse istemiyordu. Doğru değil. Çok itibarlı şirketlerimiz, üyelerimiz var. Hepsi de sponsor oluyordu yani. Yani bir iş adamı, siz elbette bir istihbarat şeyi değilsiniz anladığım kadarıyla, TAİK olarak, Türk Amerikan İş Konseyi. Bir bir yemeğe, bir geceye sponsor olduğu zaman hemen Cumhurbaşkanıyla ya da bakanlarla tanışır mı? Fotoğraf çektirir mi? Doğal mıdır bu? Yani bunu bana niye soruyorsunuz bilmiyorum ama ben kendisini Cumhurbaşkanıyla tanıştırmadım. Cumhurbaşkanının da Türkiye'ye yatırım yapan biriyle tanışması aslında çok normal bir şey. Özellikle Amerika'dan meşru görünen bir para girişleri oluyorsa ve itibarlı şirketler satın alıyorsa ilgili işte bu konudan sorumlu kişiler, kuruluşlar buna niye itiraz etsin? Yani o günlerde baktığımızda bu kişiyle ilgili herhangi bir yasal soruşturma ya da bir şey yoktu. Nitekim bugün de bunu konuşmak çok anlamlı değil. Çünkü bir yasal süreç devam ediyor. Yani ne olduğunu ben şahsen anlamış değilim. Ha, benle ilgili iddialar doğru değil. Bizim öyle bir yakınlığımız yok. Hatta biz bir anlamda ticari rekabet gereği de davalıyız. Yani bizim karşılıklı onun şirketleriyle benim şirketlerim arasında davalar var. Yani aynı tarafta da değiliz ticari olarak. Daha önce de hiçbir ticari çıkarımız olmadı orada. Ben SBK ya da SBK'ya yakın, onun yönettiği uzaktan ya da yakından şirketlerden 1 lira kazanmışlığım yok. Sürekli orada burada Amerikan basını dahil böyle iddialar görüyorum. Bu FETÖ yayınlarında başlayan bir şey. Yani Ahval gibi yerler bunu ilk işlemeye başladı. Sonra başka yerler bunu işte kontrol etmeden kopyaladılar ama aslı yok. Ekim Bey, siz Biden'la ve Biden ailesi mensuplarıyla tanışıyor musunuz? Tanışıyorum, evet. Nereden tanışıyorsunuz? Ben 2002 ve 3'te işte orada Temsilciler Meclisi'nde Dış İlişkiler Komitesi'nde çalışırken benim direkt patronum demokrattı. Ranking member dediğimiz bir nevi komite, ikinci eş başkanı gibi bir konum makamı yönetiyordu. Senato tarafı da, yani bunun counterpartı Senato'da Joe Biden idi. Yani Senato Dış İlişkiler Komite Başkanı demokratlardan sorumlu Joe Biden. Ya bunlar haftada 3-4 kere buluşuyorlardı. Biz de ekibi olarak özellikle bizim konuyla ilgili, benim mesela konum Türkiye'ydi, Irak Savaşı'ydı. Bir şey varsa bir arka şeyde oturuyorduk. Ayrıca Joe Biden trenle geliyordu her sabah kongreye. Benim evimde tren istasyonu Union Station hemen yanıydı. Yani Union Station'dan yürüyerek hakikaten 50 metre falan yakınında bir evim vardı. Union Station'dan kahve alıp mesaiye gidiyordum. Sabahları da orada karşılaşıyorduk. O beni milletvekili Tom Lantis'in çalışanı olarak biliyordu. Birlikte birçok kez kongre binasında birlikte yürüdük. Yani bizim yani özel bir dostluğumuz var diyemem ama tanışıyoruz. Daha sonra işte bu süreçler yaşanınca ailesi bazı ortak arkadaşlarımızla
istişare oldu. Yani bu işi daha iyi anlamak istediler. Burada ne yaşandığını. Ve 2019 yılında abisi ve eşi Türkiye'ye geldiler. Ben kendilerini burada ağırladım. Değişik görüşmeler yaptırdım. Türkiye'yi anlattım, tanıttım. Yani o vesileyle ailesini de tanıyorum. Biden ailesini siz Yani, mi ağırladınız Türkiye'de? Anlamadım. Kimlerle görüştürdünüz? Abisini mi görüştürdünüz? evet, yani iş hayatıyla, yani neticede kendileri bazı işte ortak dostların vesile olması sonucu tanıştım. Geçmişimi de biliyorlar, kongrede çalıştığımı. Bu film meselesinin de aslında böyle olmadığını onlar da gayet iyi biliyorlar. Yani merak ettikleri bir konuydu. Bu konuyu konuşarak başlayan bir süreç onların Türkiye'ye gelmesiyle sonuçlandı. Ve burada işte Boğaz turu gibi, az önce hatta fotoğrafını gösterdiniz abisiyle. Az önce yayında gördüm. İşte evet. Bir tekne turu yaparken bir fotoğraf gösterdiniz. Böylece tanışmış olduk. Yani 3 gün Türkiye'ye gezdiler. Yani zaten Trump'ın böyle yakın arkadaşıymışım gibi ya da sadece Trump'la böyle bir özel ilişkiye girmişim gibi bir algı yaratılıyor. Ben ta Clinton döneminden beri bu ilişkinin özellikle ticari ayağında aktif olan biriyim. Yani George Bush döneminde orada çalışmış biriyim. George Bush'la bir görüşmemiz sonrasında bana işte mektup yazmış, bilmiyorum, onu az önce galiba gösterdiniz. Yani bu evet. İşte yeni değilim. Yani sanki Trump dönemi birden ortada parlamışım gibi bir algı yaratılıyor ama bu doğru bir algı değil. Son bir soru sormak istiyorum Ekim Bey. Yani sıra dışı bir iş insanısınız. Yani pek çok iş insanı var. Amerika ile iş yapıyor, Türkiye ile iş yapıyor ama cebinden çıkartıp 530 bin doları Türkiye'ye, vatan millet için veren, bir anda Amerikan siyasetinin hem Trump döneminde hem Cumhuriyetçiler hem Demokratlarla bu kadar yakın, yani Biden'ın abisiyle görüşecek ya da Trump'ın güvenlik danışmanıyla görüşecek kadar yakın bir iş adamı bir tane tanıyorum ben. Hani Sayın Mehmet Ali Yalçın da Trump'ın ailesiyle görüşüyordu ama. Cüneyt Bey, Türkiye'de birçok, yani en çok Ferrari satılan ülkelerden biriyiz. Birçok iş adamı Rolls Royce alıyor, 30 milyon dolara tekne alıyor. Kimse şaşırmıyor da darbe sonrası çocuklarıma ulaşamamışım. Ben bu FETÖ mücadelesinde yeni değilim. Hükümetle araları iyiyken de ilk ikaz edenlerden biriyim. Böyle olağanüstü bir olay yaşanmış. Yani bizim ödediğimiz vergilerle satın alınan F-16'lar bizim meclisimizi bombalamışlar. Yani ülkemiz saldırı altındayken hakikaten illa asker mi olmak gerekiyor bir şey yapmak için? Yani biz doğal olarak buraya bir kaynak ayırdık. Yani bir iş adamı olarak ben bu işe bir kaynak ayırdım. Daha önce ben Kızılderililer Vakfı'na da Amerika'da bir bağış yaptım. Daha sonra Kızılderililer Türkiye'yle bir ticaret, Zafer Çağlayan döneminde serbest ticaret anlaşması imzaladı. Burada da katkım oldu benim. Yani kimse onu sorgulamadı. Yani ne bileyim, değişik milletvekillerine, Ermeni lobisine karşı mücadele eden Amerikan milletvekillerine de tek bağışta bulunan Türk iş adamıyım. Başkası bir Yalçın Ayaslı vardı. O da çok, yani gerçekten bu konularda çok uğraş verdi. Yalçın Bey ve benim dışımda açıkçası eli cebine giden çok az iş adamı varken yani insanlar bizi takdir etmek yerine az kaldı eleştiriyorlar. Yani Türk basını da bu konuda. Evet Ekim Bey, belki de yani çok az, belki de yani sizin gibi hani çok az iş insanı olduğu için şöyle bir şey geliyor pek çok kişinin hakkında. Onu direkt sorarak bitirmek istiyorum. Acaba Ekim Bey'in bilmediğimiz gayri resmi bir görevi mi var? Bir devlet görevi mi var? Bunu merak eden, söyleyen sadece biz değiliz. Anladığımız kadarıyla Amerikan basını, hatta Amerika'daki çeşitli savcılar da böyle düşünüyor ki çeşitli soruşturmalar açıyorlar, davalar açıyorlar hakkınızda. Ben o yüzden hiç lafı dolandırmadan sorayım. Sizin böyle bir ilişkiniz var mı Türk devletiyle, resmi ya da gayri resmi? Hayır, yok. Peki, çok teşekkür ederim. Yani ben küçüklüğümden beri, gurbette olduğum dönemden beri Türkiye ile ilgili konularda evet ortalamanın üstünde aktif bir insanım. Liseden mezun olduğumda okul müdürüm de bunun mektubunda yazmış, bana yazdığı yazıda. Yani bu benim için, beni tanıyan herkes bunu bilir. Yani bir Türkiye sevdasıyla yaşayan bir insanım. Bu Fethullah Gülen işte cemaati deyin, paralel yapı deyin ya da FETÖ deyin. Bu malum yapının da Türkiye'ye çok ciddi bir tehdit oluşturduğunu erken söyleyenler kişilerden biriyim. Bu doğrultuda kolları sıvayıp bir şeyler yapmaya çalıştım. Bunun dışında bir şey yok gerçekten. Peki. Çok çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. İyi günler diliyorum. Sağ olun. İyi günler. Çok sağ olun. Şimdi bir arkadaşım diyor ki ya ilginç bir röportaj yapıyorsun. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Bir arı kovanına çomak sokuyorsun ama o arı kovanı nedir anlamaya çalışıyorum diye.
anlatmış ve biraz anlamıştır umarım. Yani Ekim Bey aslında bugün konuşması çok önemli bir röportaj. Çünkü Ekim Bey sadece Türkiye için değil, Türkiye Amerika'nın kendi iç siyasetinde artık bir figür. Yani Trumpçılar için, Cumhuriyetçiler için ve Demokratlar için ve de yani Başkan Trump'ın güvenlik danışmanına lobi faaliyeti yaptırıp yani belki de Trump döneminin en önemli olaylarından bir tanesiydi. Kendi ismi yargıya taşınıp şu anda Amerika'ya giremeyip ama aynı zamanda Joe Biden'ın kardeşini de Türkiye'de ağırlayan bir isim. O yüzden çok çok ilginç bağlantıları olan bir isim. Kendisi diyor ki ben bunu Vatan Millet Sakarya için yapıyorum. Altında bir şey aramaya yok. Beyan esastır diyelim. Şimdilik en azından elimizde farklı bir bilgi olmadığı için Ekim Bey'in söyledikleri yani tarihe geçecek bir röportaj. Özellikle dış politikayı bilenler için eminim onlar bu röportajdan pek çok haber çıkartacaklardır.